Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Diablo 4 sezon 10'da ne olacak? Sezon 10 nasıl geçecek? Ve sezon 10'da bizi neler bekliyor? Onlardan bahsedeceğim. Ve ekstradan sezonun için yorumlarımı sizlere söyleyeceğim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi öncelikle kaos güçleriyle başlayalım. Sezon 10'da kaos güçlerimiz her karakter için özel 4 tane kaos gücü olacak ve ekstradan diğer kaos güçlerini de tüm karakterler kullanabilecek. Yani nasıl oluyor? Hemen açıklayayım. Şimdi bu Rogue'un paneli, bu PTR'da ben oynuyordum burayı. Oynadık zaten. O gün canlı yayına gelenler bilir. Şimdi Rogue'un 4 tane özel kaos gücü var. Burada görüyorsunuz. Böyle size bir de Barbar'ı göstereyim. Şu da Barbar'ın 4 tane özel gücü var. Burada görüyorsunuz. Şimdi bu Barbar'ın özel güçleri Rogue'da gözükmeyecek. Rogue'un özel güçleri Druid'de, Barbar'da, diğer karakterlerde gözükmeyecek. O yüzden her karakter için özel kaos güçleri de yani bir tık bir nebze de olsa farklı boyutlar ortaya çıkarma ihtimalini kılıyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Hani sadece özel işte kaos güçleriyle ekstra bir büyüt belki çıkabilir. Onu gelince daha detaylı bir şekilde bakacağız. Kaos güçlerimiz bu şekilde. Hani yani ekstra bir olay yok. Zaten her sezonda olduğu gibi yeni güçler geliyor ve o güçleri karaktere takıp oynuyoruz. Burada da aynı mantık var. Sadece her karakter için özel güçler var ekstradan. Başka bir durum olay yok burada. Şimdi devam edelim. Öncelikle sezon 10 için en beğendiğim gerçekten mutlu olduğum noktalardan birisi. Yani yeni Unix sistemi demeyeyim de şu şekilde açıklayayım hemen bulabilirsem inşallah. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Bayağıdır görüşmüyoruz biz. Yani şükür biz çalışıyoruz. Yani çalıştığımız için de yayınlara, videolara biraz ara verdim. Ama hedefim böyle tekrardan şey olmak, böyle aktif olmak, tekrardan videolar, canlı yayınları yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Şimdi geldik buraya. Şimdi sezon 10'da şöyle bir özür diliyorum. Şöyle bir olayımız var. Şimdi bildiğiniz üzere bir tane Fist of Fate var. Bu eldiveni bilmeyen yoktur. Diablo oynayan kişilerden bahsediyorum. Şimdi bunun özellikleri Unique bu arada bu. Bunun özellikleri zırha gelebiliyor. Kaska gelebiliyor. Ayakkabıya gelebiliyor. Efendime söyleyeyim pantolona gelebiliyor. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi biz mesela örnek veriyorum kalp avcısı build'i yaparken bu Fist of Fate'i genel olarak kullanıyorduk. Gerçekten hasar ve damage konusunda bizi üst noktalara çıkartabiliyordu. Ve ekstradan bir tane daha eldiven var. O eldiven bize temel yetenek artı 6 veriyor. Ama biz o eldiveni kullanamıyorduk. Çünkü mecbur Fist of Fate'i kullanmamız gerekiyordu. Artık bu Fist of Fate'in özelliklerini pantolonda olur, ayakkabıda olur. Onlar da özel unik itemler yani şu gördüğünüz unik item. Mesela burada zırha gelmiş. Hani başka itemde kullanabileceğimiz için artık eldivene de o dediğim temel yetenek veren eldiveni de takabilir. Hasarımı ekstradan arttırabilirim. Ve bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Build çeşitliliğini gerçekten arttırabilir bu durum. Yani veya daha hasar olarak daha üst seviyelere build'ler görebiliriz bu sezon ve Pit 150'yi de görebiliriz. Onun bilgisini vereyim sizlere. Mesela ekstra şunlar var. Burada eldiven, ayakkabı, pantolona gelmiş. Burada mesela Chain Lightning var. Artı dördüncü seviye. Hani bu da başka bir unique item özelliği. Burada işte crossbow artı yay. Ultimate damage'i bunun da başka itemden zırha gelmiş. Hani bu şekilde şeyler olabilir. Nasıl diyeyim? Yeni build'ler. Farklı farklı şeyler çıkabilir. Ki çıkacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Mesela bir tane kolye var. Sürgün Lord'un kolyesi. O Sürgün Lord'un kolyesi bize işte 200 mü 300 mana mı ne harcadıktan sonra garanti kritik vuruş hasarı sağlıyordu. Ha şu kolye. Bak burada diyor ki işte garanti kritik vuruş hasarı sağlıyor 275 mana kullandığımız zaman. Ve bu kolyeyi de çoğu kişi biliyordur. Sürgün Lord'un tılsımı ya da Banish Lord. Onu çoğu kişiniz biliyordur.
Şimdi biz bunu mecbur kolyede kullanıyorduk ve aşırı güç hasarlarında mecbur, aşırı güç build'lerinde kolyeyi mecbur takmak zorunda kalıyorduk ve örnek veriyorum, o yaptığınız build'deki bir tane kolye gerçekten gerekli bir kolye veya almanız gereken kolyeden bir pasif var. O pasifi alamıyordunuz. Mecbur bu kolyeyi kullanmak zorunda kalıyordunuz. Ama artık öyle bir şey yok. Sezon 10 için söylüyorum. Burada o kolyenin özelliklerini bu eldivenle gelebilir, zırhta gelebilir, kasta gelebilir, pantolon veya ayakkabıda hiç fark etmez. Onların birisine gelebilir ve siz farklı bir kolye takabilirsiniz veya pasif alabilir, hasarınızı daha üst seviyelere çıkartabilirsiniz. Ve bu unik itemlerde şöyle bir olay var. Bunun alttaki özellik 20'ye 40'tı. Eğer böyle farklı itemlerde kullanıyorsanız alt pasif oranları da %25 mi %50 mi ne artıyor. %50 artmıyor da %25 artıyor arkadaşlar. O yüzden bu daha da bir böyle hasar konusunda bizi üst seviyelere çıkabilir. Yani bu yeni sistem benim hoşuma gitti. Yeni build'ler için veya farklı farklı şeyler yapılabilmesi için bu sistem gayet okey, gayet worth. Tabii çoğu kişinin kafasını karıştırabilir. Build yapmak isteyenler için söylüyorum. Çünkü şu özellik her şey, yani şu gördüğünüz 5 tane iteme de gelebiliyor. O yüzden örnek veriyorum, bir tane Uber kask giyeceksiniz ve siz bu özelliği kaskla kullandıysanız başka bir iteme takmanız gerekecek. Başka bir iteme geçmeniz gerekecek. O ayakkabıdaki sizin için önemli bir ayakkabı olabilir. O yüzden onu hesaplarken çok dikkatli hesaplamanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim en önemli noktalardan birine daha. Cehennem orduları. Arkadaşlar şurada videoda göstereyim sizlere. Cehennem ordularını ben nerede girdim? Burada girdim. Şurada. Şöyle gidiyoruz. Hocam, sezon 10 için söylüyorum. Cehennem orduları bence mükemmel. Ya gayet çok iyi olmuş. Çünkü neden? Cehennem ordularına o kadar şeyler eklemişler ki ben yaptığımda o gün PTR'da gerçekten ortalık 56 idi. Böyle güzeldi ya. Hissiyatı güzel verdi. Sanki ilk defa, ya ilk defa demeyeyim de, yani yeni bir şey oynuyormuş gibi hissettirdi bana o gün PTR'da. O yüzden hani bu cehennem orduları gerçekten çok güzel olacak. Çünkü o kadar özellikler getirmişler ki hani, yani burada görebiliyor muyum? Böyle biraz haritadan gözükmüyor ki. Yani bir tane özellik seçtim. Tamam mı? İşte loot goblinleri çıkar. Ondan sonra burada pasiflerden de loot goblinleri ekstra kor verir diye o tarz bir şey seçtim. Şansıma da loot goblinleri geldi. Yani gerçekten pardon. Gerçekten çok güzeldi. Ekstra şeyler, olaylar seçtiğiniz seçimler bu sezon daha önemli bu arada. O yüzden onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani cehennem orduları bence 10 numara olmuş ve vakit geçirmek için gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Cehennem ordularını da ben beğendim. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Yine tabi en sonundaki boss'u da, onu da değiştirdiler. Onu da yine aynı şekilde şey yapabilirsiniz. Farklı farklı şekilde kesebilirsiniz. Yani sezon 10 için yenilikler bunlar. Diğerleri zaten her karakter için yeni unik item geliyor. Onlara hiç detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Zaten onu çoğu kişiniz biliyor zaten. Onu anlatmaya gerek yok. Şimdi gelelim sezon 10 için genel olarak düşüncemi ve sezon 10 genel olarak nasıl olacak ondan bahsedeyim sizlere. Sezon 10 için kritik noktalarını sizlere bahsettim. Hani sezon 10 için build çeşitliliği çok olabilir. Cehennem orduları çok iyi. Yani ben beğendim. Yalan değil şimdi. O gün canlı yayında da izlerken de arkadaşlar da beğendiğini düşünüyorum. Cehennem ordularını ben beğendim. Çeşitliliği var cehennem ordularının. Eskisi gibi böyle kor için diyorum. Optikite için cehennem ordularına girer kasardık, böyle bir müddet sonra sıkardı ya. Hani bu sezon öyle olacağını düşünmüyorum. Bir de yani yeni sezonun etkinlik kısmında yeni bir şeyler eklediği için cehennem orduları güzel.
Diğer kalan her şey aynı. Kabus zindanları, pik vesaire onların hepsi aynı. Onda bir değişiklik yok. Kaos güçleri için kaos güçleri de yine aynı arkadaşlar. Her önceki sezonlarda olduğu gibi yeni güçler geliyor. Onu karaktere ekliyorsun. Onlarla build yapıyorsun. Mesela şu kaos gücünün birisi bu. Attığın temel yetenek hem buz hem zehir hem kaos atıyor. Yani o yüzden ya bu sezon kalp avcısı build'i var ya akacak. Ben güncelleme notlarına baktım. Karakter güncellemelerine baktım. Bu sezon kalp avcısı build'i akacak arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim sizlere. Ve ekstradan şunu da sorayım. Sezon 10 için hangi karakter güçlü, hangi build'ler güçlü? Onun hakkında bir video yapmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ben genel olarak tüm güncelleme notlarını okudum. Hepsine baktım. Hani kendimce bir kalp avcısı build'i akacak bu sezon. Onu net söyleyebilirim sizlere. Videomuz bu kadardı. Hani sezon 10 için diyebileceklerim bunlar. Bu iç çeşitliliği çok olacak. Yani yeni unique itemleri onu ona geçirebildiğimiz için bu iç çeşitliliği çok olacak. Kaos güçlerimiz o aynı. Hani önceki sezon güçleriyle aynı. Cehennem orduları da burası da gayet güzel. Hani çoğu kişinin burada vakit geçirebileceği bir yer olacak. Ekstra başka bir şey yok zaten. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir de hype puanlarınızı basarsanız cansınız. O zaman Salı günü akşam saat 8'de sezon 10'da görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.